Selamlar. Ya bir özleştik ya, bir uzak kaldık ya sanki. Viyana'dan beri görüşemedik. Bayağı özledim sizleri öncelikle. Siz beni özlediniz mi? Teşekkür ederim özleyenlere. Arkadaşlar Viyana inanılmaz yağmurlu ve soğuktu Eurovision haftasında ve ben deli dehşet hasta oldum. Hala sesim falan tam olarak düzelebilmiş değil. Ama böyle daha fazla uzak kalmak istemedim sizden. O yüzden tam gaz başlıyoruz. Biliyorsunuz bu sene Eurovision 2026'yı arenada canlı bir şekilde izledim. Ve orada canlı izleyince tabii ki eve dönüp de böyle o yorgunlukla performansların televizyonda nasıl göründüğünü falan pek dikkatli izleyemedim. Performansların arenadaki görünüşleri tabii çok daha farklıydı. Sizin ekranda gördüğünüzden ya da bizim yani. Çoğu performans sırasında sahnede ne olduğunu biz neredeyse hiç göremedik dekorlardan dolayı. Bu senenin birincisi Bangaranga da onlardan biri. Bu arada Viyana demişken biliyorsunuz size oradan ufak tefek birkaç hediye aldım. Bu hediyelerden birini kazanmak için ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum şu anda. İyi dinleyin. 1 Haziran'da Instagram'dan bir post paylaşacağım. Bu hesaptan. Postun altına hediyeyi kazanmak için neler yapmanız gerektiğini de açıkça yazacağım. 1 Haziran'dan 8 Haziran'a kadar bir haftalık süreniz olacak bu posta yanıt vermek için. Daha sonra umarım hediyelerden biri senin olabilir. Ayrıca katıl üyesi olarak hediye kazanma şansını da arttırabilirsin. Bu nasıl olacak? Normalde bu hediyeyi kazanmak için bir kişilik hakkın varken katıl üyesi olduğuna dair bir ekran görüntüsünü bana DM'den gönderirsen bu hakkın belki 5'e belki 10'a çıkabilir. Katıl üyeliğinin derecesine bağlı. O yüzden o hediyelerden biri kesinlikle benim olmalı diyorsan katıl üyesi olmayı unutma. Ayrıca süper teşekkürlerle de kanalıma destek verirsen çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup videoyu beğendiysen, bir de hype attıysan o zaman videoya geçelim. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Bangaranga benim hiç beklemediğim bir birinciydi. Finlandiya'yı zaten bekliyordum ve çok istiyordum. Avustralya son anda böyle bir yükseliş yaptı ve onun da şansının çok yüksek olduğunu düşünüyordum. Ne kadar ben sevmesem de. Romanya keza çok başarılı gidiyordu ama yani Bulgaristan'ı ben gerçekten hiç beklemiyordum. Hepimize büyük bir sürpriz oldu. Finalden ve sonuçtan çok memnunum. Orası apayrı bir konu. Ama şimdi merak ediyorum bakalım ekrandan nasıl görünüyordu. Ya şu sağ taraftaki yerler var ya, bakın şurada ve şurada, oralardaydık ya. Uf. Ay bu baş aşağı durma efekti var ya, şimdi biz tabii ilk arenada gördük yani ekranda çünkü görmedik, yarı finallerde ilk gördük ve böyle şey oldu, bu ne alaka, hani amuda kalkmış duruyorlar, Dara oturuyor öyle sandalyenin üstünde ve hani aslında meğersem kamera tepe taklakmış mesela. Bunu sonradan izleyince anladım. Ya bu arada ilk izlem değil, şöyle bir izledim ama bu kadar detaylara inmemiştim yani. Şimdi ona bakalım istiyorum biraz. Saçları falan çok tatlı ya. Bak mimikleri o kadar güzel ki Dara'nın. Ya bunu ilk izlediğimde de fark etmiştim. Şu an tekrardan dikkatimi çekti. Gözlerini kocaman açmış, bakışlarıyla ya şarkıyı gerçekten anlatıyor. Bu yani bir sahne performansında mimik kullanımı gerçekten çok önemli. Buradaki kamera oyunu da çok güzel. Burada 4 tane dansçısı vardı. Dara ortada oturuyor. Önce Dara'dan başlayıp Dara'nın solundakileri. Yok. Bize bakınca sol. Dara'nın sağındakileri önce çekti. Bir saniye size göre anlatayım. Dara burada oturuyor. 4 dansçısı var. Önce size göre solundakileri, bana göre ve Dara'ya göre sağındakileri Dara'nın. Önce bunları çekti kamera. Sonra bir başka kamera buradan başlayıp bu tarafındakileri çekti. Yani Dara'nın solu, sizin sağınızdakileri. Ve tekrar kamera bak Dara'ya geri dönüyor. Çok iyi bir oyun. Ya bu gerçekten ekrandan izleyenler için çok çok iyi bir oyun. Mesela ben arenada bu anları izlerken biraz sıkılmıştım. Hani evet artık hani bir hareket olacak mı falan ama aslında kamerada çok büyük hareket varmış. Mesela burada da yine arenada yani anlayamamıştım. Tabii bu kadar dibinden görmüyoruz sanatçıları. Belli bir mesafe var. Golden Circle'da ve neredeyse en önde olmamıza rağmen kızın dibinde değiliz sonuç olarak. Ve işte buradaki mimikleri falan aslında kameraya oynaması çok iyi görünüyor. Ama arenada hala çok durgun bir sahneydi. İşte
İşte burada minimal hareketleri başlıyor falan. Hala mesela arenadaki bir izleyici gözüyle ben hala oturuyor. Hala tüm dansçılar da oturuyor. Yani ben ilk yarı finalde anlayamamıştım. Hatta böyle ya bu şarkıya acaba yazık mı edilmiş bu sahneyle falan gibi düşünüyordum. Ya keza sahne sonradan çok güzelleşiyor. Ama işte ilk arenadan izleyişle benim ilk duygularım böyleydi. Ama mesela buradan izleyince gerçekten hani Dara'nın mimikleri, kamera oyunları, açılar falan çok tatlı yani. Ya şuradaki senkron hareketler falan çok iyi mesela. Mesela yerinden yeni kalktı arenadaki gözümde. Burada da mesela dansçılar falan durgundu bayağı arenadayken. Bu arkadaki bu arada dekor da şöyle. Bir dikdörtgen düşünün şöyle. Ve bu tarafının olmadığını düşünün. Sadece şöyle arkası olan böyle bir köşe oda gibi sandalyeler şurada dizili. Ve biz de işte şu yanlardan bakıyorduk yani. Bu da mesela çok bir şey ifade etmiyordu bize. Ki kaldı ki ilerlerinde dönmeye başlıyor o dekor. O sıralar zaten hiçbir şey ifade etmedi. Geleceğim oralara. Mesela bak oradaki gözlerini kocaman açması, o mimikler falan of o kadar iyi duruyor ki. Mesela kostümü falan da bana biraz sönük gibi gelmişti arenada baktığım kadarıyla. Ya renk paletinden yine pek emin değilim bu arada. Bence biraz fazla kahve tonları var bu sahnede. Ama okey hani pembeyle kahvenin tatlı uyumu güzel duruyor yine de. Bak burada mesela dekor dönmeye başlıyor ya. Burada abi bu efekt çok iyi görünüyor. Arkada sandalyeler dönüyor gibi görünüyor ama aslında arkadaki bu şöyle dikdörtgen dekor dedim ya onu döndürüyorlardı ve bak şimdi biraz daha hızlandı hatta. Sandalyeler daha hızlı dönüyor gibi görünüyor falan. Ve ben bunu ekrandan ilk izlediğimde şok oldum gerçekten. Çok iyi görünüyor. Yani çok iyi bir fikir öncelikle. Ama mesela arenada abi dekorun böyle arkası bize denk geliyordu bazı yerlerde ve hani sonuçta hayvan gibi hızlı dönmüyor o yani. Belli bir hızda dönüyor. Ve nakaratın yarısından çoğunu mesela göremiyorsun. Eğer o ana denk geldiysen, dekorun sırtına denk geldiysen. Ya, arenadan izlemenin böyle handikapları var. Tabii ki. Mesela Çekya'da da bunu yaşadık. Yani zaten bunu vlogda göstermiştim. Ama yani tabii ki arenadan izlemenin keyfi de apayrıydı gerçekten. Hani orada bütün o kalabalıkla bu şarkıda aynı anda dans etmek, şarkıyı tekrar böyle beraberce söylemek falan inanılmaz keyifli yani. Bu sandalyelerin altındaki duman efekti de çok tatlı görünüyor. Ay ya of Dara'nın mimikleri çok iyi ya. Mesela burada gerçekten arka plan dekorundan tamamen kurtulup direkt böyle sahnenin ortasında tek kaldığı ilk anda. Baya net bir şekilde dansları, her şeyi gördüğümüz ilk anda. Mesela bak şuradaki ışıkların kalkışı falan. Tabii biz onları daha aşağıda olduğumuz için göremedik, anlayamadık. Ama o da çok iyi duruyor yani. Buradaki ışık oyunları çok iyiydi. Burada zaten hepimiz koptuk yani inanılmaz eğlenceliydi. Dansları falan da yani sahneyi çok dolduruyordu, çok güzeldi. Abi bak performans şarkı bitiyor ve hala dans devam ediyor ya şu harekette. Buna bayılıyorum ya. Bu gerçekten bu performansta en sevdiğim noktalardan biri bitişi abi. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu şarkı birinciliği hak etti mi? Şimdi bence gerçekten bu şarkı çok iyi sahnelendi. Yani ben bu performans sırasında arenadaki bir izleyici ve şu anda televizyon başında izleyen bir izleyici olarak gerçekten kusursuz olduğunu düşünüyorum. Hiç ne bir yerde sesi titriyor, ne bir yerde nefes nefese kalıyor. Gerçekten çok iyi çalışılmış. Kayıtta ne dinliyorsak aynısını dinliyoruz burada. Hiç böyle bir
farklılık. Ay kayıyor gibi mi ya? Hani bazen oluyor ya bazı şarkılarda. Ay kaydı kayacak tutun falan hani onu dinleyici olarak bile hissediyorsun yani. Ama kesinlikle bu şarkıda, bu performansta bu yok. Ki bence birinciliği getiren en büyük faktörlerden biri de buydu. Bu birincilik ve işte o açıklanma anındaki gerginlik, başka ne detaylar oldu onları bir başka videoda konuşacağım. Çok yakında gelecek. Söz veriyorum, arayı açmayacağım bu sefer. Ama final olarak şunu söyleyebilirim ki komşumuzun kazanmasından çok mutluyum. Seneye inşallah Sofya'da görüşürüz demek istiyorum. Orada olmak istiyorum. Komşuda olacağı için birçok Türk'ün de gideceğini düşünüyorum. Belki orada sizlerle buluşuruz diye düşünüyorum. Yeniden Bulgaristan'ı da tebrik ediyorum ve Dara'yı da. Son olarak hediye kazanma şansınızı da hatırlatayım. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.